Peki sizden bir tane şöyle bir fikri geldi aklıma. Bugün çok fena Sezen Aksu modundayım. Bilmiyorum neden. İnanılmaz bir Sezen Aksu modundayım. Yayın içinde lütfen Sezen Aksu'dan istediğiniz canlı performanslar varsa gönderin yapalım. Gaza bak. Hadi bu da gaz olsun. Oo, Sezen Aksu unutamam geceli sürprizle. Özgün Günyer çalışıyor. Emek harcıyor. O zaman emeğe emekle karşılık verelim. Şunu da açalım. Evet, bugün bir Sezen Aksu yapma zamanı geldi mi sizce? Şimdi Sezen Aksu. Hadi bakalım bir niyet ettik, bakalım nereye gidecek işimiz. Sezen Aksu unutamam Mustafa Ceceli ile beraber söylüyor. Şimdi bu kimin? Özgün. Söz müzik kimin? Kimin derken hocam? Söz müzik kimin bu şarkının? Onno Tunç, Sezen Aksu. Yani Onno Tunç için Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkı. Sezen Aksu'ya ait. Sezen Aksu'ya ait bir şarkı. Evet. Sözü de müziği de ona mı ait? Bir araştırayım o. Bir araştır, Aranjör evet. başvuru. Bence detaylı bir şekilde araştır. Giriyorum ben. Şimdi Sezen Aksu'nun acaba yani analizini yaparken en zorlanacağımız şey hangi dönemi? Yani Sezen Aksu'nun o kadar farklı ses kullandığı dönemler var ki birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok aslında. Yani şimdi mesela Sezen Aksu ile ilgili olarak mesela ne yazalım? Özgün daha önce bana bir sürü kayıt göndermişti. Sezen Aksu, şöyle bir canlılara bakalım. 1000 tane canlı performansı var ve her performansta, her döneminde başka bir sesi var. Tabii ki işte mesela Sertab Erener Rüya, bu çok önceki başka bir konser kaydı mesela, bakın. Daha da aşağı inelim. Kurşuni Renkler 1985'te söylüyor. Buyurun. Mesela buradan bir öykünelim. Öykünmek. Buyurun. Şimdi bambaşka bir ses değil mi? Neredeyse soprano karaktere sahip bir ton. Bakın. Özellikle sesin armonikleri mükemmel tınlıyor. Yani böyle ses şıkır şıkır size geliyor. Tiz sesler o kadar parıl parıl duruyor ki. Bakın mikrofonla birleşince inanılmaz mikrofonik bir sesi var Sezen Aksu'nun bir kere. Baştan bunu söylemek lazım. Sadece ses güzelliği değil, mikrofonla örtüşmesi bir sesin çok kıymetlidir bence. Çünkü mikrofon onu çok başka bir hale de getirebilir. Çok kötü de duyurabilir. Bazı sesler frekans olarak buna çok yeterli değildir aslında. Sezen Aksu'nun sesinin en güzel özelliklerinden biri inanılmaz mikrofonik bence. Klasik sanat müziği okumasının o yapısı vardır ya, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hafif çenenin kalk olduğunu görürseniz bir şarkıcının sanat müziği karakteri, Türk sanat müziği okuduğunu anlayabilirsiniz yani. Bakın kullandığı noktaya bakın. Bir operacıda böyle bir şey görmezsiniz yani. Değil mi? Luca, hep böyle bir başın önde sanki pozisyon tuttuğunu gösteren bir biçimdir. Ama bir sanat müzikçide okşayınca rüzgar izlerini daha çok boğaza sürter gibi sesin çıktığını hissedebilirsiniz. Sezen Aksu'da bunu hemen görebiliyorsunuz. Bakın dikkat edin. Gidecek. Sanki ses arkaya düşer gibi sürekli. Bunda aslında insani bir davranışı da öne çıkarabilirsiniz çocuklar. Yani ağlarken şöyle ağlamazsınız ki ho 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 diye, hani bu çok şöyle de bu çok acıklı bir ağlamadır değil mi? Şimdi farklı biçimlerimiz var bizim. Bu tınlar yani. Gibi kahkahayla karışıktır. Anlatırken gene size kendi bin lira hale gireceğim şimdi. Şu pozisyon çok serttir yani, ses önde tınlar. Ama birazcık kafanızı kaldırırsanız bu ağlamanız çok içlidir. Ama kafanızı kaldırıyorsanız tamamen yani şu şekildeyseniz içinize ağlarsınız. Şimdi şarkı söylerken acılı bir hikaye anlatıyorsanız ağlamayla benzer bir karakter gösterirsiniz. Bakın Sezen Aksu'ya. Sanki yutkunurken ağlıyor değil mi? Bakın bir kere daha. Şu his vardır. Davranış olarak şarkı söylemeyi çıkarın. Burada bu acıyı tutarsınız boğazınızın bu bölgesinde. Yumru olan yer budur. Fakat bunu böyle tutamazsınız yani. O nedenle de ses hışır hışır geliyor dipten. Şu an 1985 yani 95, 2005, 2015
34 sene önce izliyoruz. 34 sene bir insan bu alışkanlıklarla yola çıktığında 35 sene sonra başka bir şey olabiliyor. Yani ses yaşı aldıkça bu davranış biçimiyle ses biraz daha boğazda yerleşebiliyor. Şimdi bunu ileride göreceğiz. Gördünüz değil mi? Kaldırarak yukarı doğru alıyor. Seslerin hepsi temiz ama. Hani nasıl temiz? Detone falan yok. Bakın. Çünkü parıl parıl bir ses var. Genç ses. Boğazda. Ya bu kadar olağanüstü güzel besteler yapan bir şarkıcı, bu kadar olağanüstü güzel sözler yazan bir şarkıcı, bu kadar güzel şarkı söyleyen bir şarkıcı, bütün bestelerinin yapısını boğazında kurguladığını size formülize edebilirim. O nedenle de Sezen Aksu şarkıları okuyan şarkıcıların çoğu boğaza ağırlık verir. Hep boğaz üstünde şarkı söylerler. Seslerini kaybetme riskleri yıllar içinde hep fazladır. Kaybetme değil, yıpranma riskleri hep fazladır. Çünkü bunun bir numaralı örneği de Sezen Aksu'nun kendisi. Bestenin yapısı bu. Bunu seviyor. Bunu yaşamaktan zevk alıyor. Yani bunu çıkarmaktan zevk alıyor. Ne diyebilirsiniz? Bir saniye. Bu şarkı böyle söylenmez. Ben gelip orada parmağımı kaldırıp hayır. Lütfen biraz daha böyle yap dediğin zaman bu duygu geçmez karşıya. Bir zaman olur o zaman. Murat Karahan oluruz. Tamamen pozisyona sadık kalırsanız öyle olur. Ama Sezen olmaz. Yani yanlış anlamasın kimse. Murat Karahan'la kıyaslamak için yapmadım. Sadece teknik olarak anlattığım bir şey. Yoksa ikisinin de okuma duygusu bambaşka tabii ki. Ama Sezen Aksu'nun duygusuna gelmek için başka bir yere dönmeniz gerekiyor pozisyon olarak. Hep içeride değil mi? Şu sesi duyuyorsunuz değil mi? Ya bu sesle bakın. ASMR yapayım size biraz. Henüz. Yani şöyle düşün. Henüz. Buraya bu sesi almaz Sezen şarkıcıları. Sezen söyleyen hiç kimse. Henüz. Bunu alır. Yapısı budur. Konuşması budur. Yani hatta ondan beste alan Tarkan bile şarkısını böyle söyler. Merhaba. Gerçekten böyle. Sezen'den size geçen şeylerden bir numarası bu. Olur yanarlarımı. Tizleşelim. Geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Şu hep var. Bu size nasıl bir duygu geçiriyor? Yüreği parçalıyor değil mi? Buraya böyle hançer sokar gibi bir his veriyor size. Bu aynı stiller aslında, bu okuma stilleri İspanyol şarkıcılarda da vardır. Yani flamenko okuyucuları da böyledir yani. Flamenko okuyucularını pozisyonda görmezsin. Bir süre sonra nodüllü ses onlarda makbul ses haline gelmiş. Gerçekten böyle. Fakat ses sağlığı açısından bakarsanız doğru bir şey değil. Tamamen boğazından çıkarıyor sizi. İnanılmaz bir reverb var ama parıl parıl bir ses var elde. Yani muhteşem bir ses var. Boynu yukarıda ama ağzı açık. Ağlar gibi söylüyor, ağlar. Çok kritik bir cümle, bunu unutmayın. Ağlar gibi söylüyor sürekli. Yana yana. Görüyorsunuz değil mi? Kırılıyor sesler. Çok normal pozisyonu, çünkü bunun kırılması için her şeye sahip. Falsetto. Ama olağanüstü güzel bir ses rengi yani. Ve dehşet tabii ki yani. Parçayı öyle bir söylüyor ki size sürekli devamlı ringde yumruk yiyor gibisiniz. Peki buradan biraz şimdi yavaşlama, geri gelmeye başladım. Bu kayıt ne zaman bir kayıt bilmiyorum. İşte Sertab Erener, Sezen Aksu Rüya konseri. Bu da herhalde 90'lar falan olması lazım. Özgün, öyle mi sence? Bu Sertab'ın antoloji konseri. Antoloji 2000'lerin başı mı yoksa? Özgün, senin ses gitti bu arada. Bir de buna bakalım. Sertab Erener'e. Onu hiç analiz etmiyorum. Sertab Erener dehşet bir şey çünkü. Geçiyorum. Şimdi Sezen Aksu geliyor.
Bunun tarihini öğrenebilsek ne güzel olur. Özgün. Buralarda mısın? Özgün tamamen yok oldu şu anda. Şimdi ben bunu Sertab... Sesim geliyor mu hocam? Şimdi geldi Özgün. Tarih nedir acaba? Bu Sertab Erener'in şeydi hocam, müzikal konseriydi de işte araştırıyorum. Bir araştır bana gel. Bir yandan. Şimdi bakın sesin parlaklığındaki değişikliğe bakın. Tizleşe. Şimdi yıllar içinde en çok eskiyen şey bu diyafram oluyor çocuklar. Çok fena eskiyor. Şarkıcıların diyaframı eskimeye başladı ve parlaklıkları gittiği zaman. Özgün söyle. 2007 hocam. Tamam, 2007, 85, 95, 2005 neredeyse 20 sene sonra. 20 sene. Bir de böyle Özgün 90'ları bulsan kaymak olacak biliyor musun 95 civarını. Bir tane bulur musun? Canlı sohbete atar mısın? Şimdi bu bakın seste büyük bir eskime var. Sanki çıkmıyor ama davranış hiç değişmemiş değil mi? Şunu gene duyuyorsunuz. O ağlama ifadesi hiç değişmemiş. Sezen Aksu'nun okuma duygusunda bir değişiklik yok. Ama artık bu şekilde bu ses çıkmayacak hale gelmiş. Daha fazla titriyor. Okuma davranışında hiçbir değişiklik yok. Demek istediğim buydu çocuklar. Bakın tizlere çıktığında şuna bakın. Aynı davranış gene var. Gene gücünü veriyor. Ama sesteki o parlaklık gitmiş. Artık neden onun gittiğiyle ilgili Sezen Aksu ile oturup sohbet etmem lazım. Daha önce de Sezen Aksu ile ilgili böyle bir röportaj ve sohbet çok istedim, stüdyo sohbetlerine davet etmek. O zaman kısmet olmadı. İnşallah ileriki dönemde böyle bir şansım olur ve kendisiyle bunu konuşurum. Çünkü bu ciddi bir şey. Bütün genç arkadaşların bilmesi gerektiğini inanıyorum. Ben İbrahim Tatlıses'le röportaj yapmak için gittim. O zaman işte İzmir'de İbrahim Tatlıses'in şeyine gittik. Lahmacun salonuna gittik. Oturduk. Ben sorularımı her şeyimi hazırladım. İbrahim Tatlıses de oradaydı. Dedim ki sizle sohbet etmek istiyorum. Yani konular bunlar, sorular bunlar. Kabul etmedi kendisi. Sezen Aksu ile de aynı şekilde görüşmek istedim. Kabul eder etmez yani o dönemde denk gelmedi. Olmadı çünkü başka bir problem vardı o zamanlar. Yani bir başka bir durumla ilgili bir problem vardı. Ama ben her zaman şunun taraftarıyım. Şarkıcılık yapan insanlar idoldürler. Büyük idoller bu insanlar ve ya geriye bırakacakları şey mesela Sertab Erener'le yaptığımız röportaj sizlere faydalı oldu mu? Yani bence olağanüstü bir röportaj oldu. Çünkü Sertab Erener kendiyle ilgili bütün her şeyi anlattı. Sesiyle ilgili, yaşadığı, geçirdiği dönemler, kafasında kurduğu şeyler, albüm dönemleri ve hakikaten bir sonraki kuşak ondan çok şey öğrenecek. Çünkü onun bir yolu vardı. O çok olağanüstü bir ses ve bu muhteşem sesin yolculuğuyla ilgili bir sürü fikir sahibi. Artık insanlar bunu böyle bir hayal meyal değil kendisinden duymuş oldular. Bence çok kıymetli. Yani bu geleceğe bırakacağınız en büyük miras. Besteleriniz hariç. Bu da çok büyük miras. Çünkü bir sürü insan sizi dinleyerek, size öykünerek büyüyecekler. Aynı şeyi diğer şarkıcılarımızdan da bekliyorum aslında. Yani çünkü bunlar dediğim gibi miras bunlar. Sonraki kuşakların başka hiçbir şey olmayacak sizden öğrenecek. Yani bir besteyi inceleyerek çok fazla bir şey öğrenmeyecekler. İnanın. Tiz sesler yerinde ama parlaklık. Daha zor çıkıyor. Fazlasıyla parlaklığını yitirdiğini söyleyebiliriz. Bir sürü şeyden olabilir arkadaşlar. Ses sağlığı çok şeyden etkilenen bir şey. Yani normal günlük yaşantınızdan, kendi sağlığınızdan, etkenlerden, etmenlerden, zararlı alışkanlıklardan, havadan, sudan, civadan çok şeyden etkileniyor. Yanlış kullanımdan etkileniyor. Ben sadece buradan ilk gördüğüm şey pozisyon olarak, beste yapısı olarak hep buraya indiriyor zaten. Bakın şimdi. Geliyor. Tabii yaşla beraber Sezen Aksu gittikçe böyle soprano karakterden daha çok mezzoya doğru bir dönüşüm, pesleşmeye doğru geliyor.
Gidiyoruz. Bambaşka iki stil tutan şarkıcı değil mi? Bakın. Bu oyunu görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bir daha bakın. Bu onun acısı ama burada biriktirdiği yumrusu onun o. Sertab Erener geliyor. Çok daha farklı bir renk zaten. O da aslında tam böyle sesleri tutmadan söylemiş şarkıyı. Ama onun gördüğünüz gibi hafif yana doğru dönerek söylemeleri var özellikle dize çıktığında. Yani Allah vergisi bir yeteneği var. Fazlasıyla özel bir yeteneği var. Bir de ses sağlığı fazlasıyla yerinde. Yani aslında şöyle bir şey de yok çocuklar. Yani sürekli bunu yaptığınız zaman sesiniz tamamen yok olacak diye bir şey yok. Kendinize bakmanızla alakalı o parlaklığı korumanızın çok büyük şansları var. Yani iyi bakılan seslerde o parlaklık tutulduğu için zaman zaman deformatif hareketler yıllar içinde de çok fazla probleme uğramıyor. Sertab Erener buna çok müthiş bir örnek. Peki bir versiyon daha geliyor ondan sonra değil mi? En son atılan versiyon Özgün senin hangisini attın? Unutamam attın. Şimdi ona bakalım. Geldik. 2010 yılında hocam söz müzik Sezen Aksu, düzenleme Aykut Kural ve Ceceli. Tamam süper. Şimdi gelelim 2010 yılına. Yani gerçi bu bir önceki 2007 çok yakın bir zaman tekrar. Çok uzak bir zaman değil. Ha bir tane de atmışsın sen bu arada. Aa güzel. Bak çok güzel bir düet var burada. Ona da bakalım. Bayağı Sezen Aksu özel yayınına hoş geldiniz. İş buna dönüştü. Sezen Aksu, Bülent Ersoy, Müjdat Gezen canlı düeti. Neler neler. Bakalım. Ama bu kayıt da tabii. Of! Bülent Ersoy'un ses pozisyonuna lütfen bakın. Yani gerçekten Bülent Ersoy müthiş ön bölge, ön rezonansları mükemmel kullanan bir şarkıcı. Mükemmel. Şurada bakın sesin döndüğü yere bakın. Yukarıya veriyor bakın. Diyaframla beraber. Bakın çok dikkat edin. Seni buraya dönüyorum. Bir de hep oturur pozisyonda. Müthiş bir diyafram. Gidelim. Geliyor. Sezen Aksu söylerken bile boyun yukarıda. Burada pek okumamış aslında ama. Hayda. Nereye geldik? Yok. Burada bir okuma yok. Özgün bu iyi bir kayıt değilmiş. Yeterli değil. Ama sorun değil. Hocam yukarıda 2 tane daha var. Of. Of. Neyse ben bunu bozmuyorum şu anda. Bozmuyorum. Devam ediyorum çocuklar. Sezen Aksu, Levent Yüksel Kanal D Kurban Bayramı konseri. Neler bulduk ya. Allah'ım ya. Neyse bulacağım. Bu neymiş bakalım. Levent Yüksel'le beraber söylüyor. Bunlar canlı değil ama çocuklar. Gülümse albüm konseri 91. Hah bak bu ilginç. 6 sene sonra bir 90'lar konseri. Bu da canlı mı acaba bakalım. Çılgınlık ya. Bu da canlı değil gibi sanki. Neyse. Bunu tam çözemedim. Devam edelim. Artık çok küçük cümleler kurarak, çok küçük volümlerde okumayı, daha çok falsetto karıştırarak okuyor. Merak etme, yaşamaksa yaşadım lakin canımın en çok kaldı sende. Pişman mıyım? Asla güzelleştim. Yani bu sistemi şöyle de değerlendirebilirsiniz. Yani benim anlattığım şeyler sadece kendi fikirlerimi bağlar aslında. Bir yandan da böyle o flamenkonun sürekli yorgun ses tınısı Sezen Aksu'da sürekli var. Yani flamenkoda da bu var.
Flamenco dinlediğiniz zaman ne yorgun ses diye böyle şey yapmıyorsunuz. Ya. Ne okuyorlar diye bakıyorsunuz. Yani ne açıdan baktığınıza göre her şey değişecek. Eğer öbür taraftan bakarsanız işin doğası, stili olarak benimsersiniz. Ama gençliği yani daha genç yaşlarla ve bugünkü okuması arasında böyle bir evrim yaşanmış. Yasa sevmedim mi? Sevmedim Bir de harflerinde var tabii. Sevdimler, sevmedim mi? Kendine has harf kullanımları. Sevmedim mi? Yani E'leri, İ'leri. Hani Azerbaycanlılar şu an izliyorlarsa hiç onlar gibi E kullanmıyor yani. Sevdim. Yani prozodik olarak baktığınızda veya işte artikülasyon olarak baktığınızda da kendine az bir yöntem, farklı bir şey var ama yıllar içinde artık kemikleşmiş Sezen Aksu okuyuşunun bir şeyi olmuş, bu mayası olmuş. Değil mi? İlginç. Mükemmellik her zaman işe yaramıyor hayatta. Çünkü elinizde böyle bir üreten bir makine varsa o üreten makinenin ürünleri temel kurallara hiç uymayabiliyor. Ve uymayan bu temel kurallar da demek ki alemin kuralı değil ya. Değil yani. Son derece temiz okumuş. Tertemiz okumuş. Zaman zaman sesler de kayıyor. Ya her türlü de şunu söyleyeyim hani kendi şahsi fikrim. Sezen Aksu yani nasıl söylerse söylesin Sezen Aksu'dur. Yani her türlü seversiniz. Sezen Aksu'yu ben her türlü dinlerim hiç fark etmez. İstediği kadar sesi çatlasın, patlasın, çıksın, çıkmasın hiç umurumda değil. Bu başka bir bakış açısı. Yani sizin açık harf kullanmayı seviyor. Ü'leri ne kadar kapalı bakın. Gezdiğim gibi çıkıyor. İ'lerde. Çok değişken sesler kullanıyor gerçekten ama bazen çok güzel pozisyona oturup bazen tamamen pozisyon dışına çıkabiliyor. Sonra bu harften tutarak alıyor. Akar benim. Tutarak almak daha kolay. Yani akar benim. Onu çıkarmak daha zordur. Akar benim. Bunu buradan almak daha lezzetli ve kolay. Bazen nefesi tam tutup pozisyonu hiç bırakmadan gitmek. Tize almanın güzel bir formülüdür bu. Bir önceki sesi yerinde sabit tutup nefesle sadece. Valla benim söylediklerim çocuklar şu an için Sezen Aksu ile ilgili bütün anlatacağınızın sadece %1,5'u falan. Yani çünkü bu kadar büyük bir şarkıcıyı, bu kadar derin, yani yıllardır yani kaç tane bestesi var bilmiyorum. Ama kaç hit bestesi var sayamazsınız. Yani bütün hayatımız Sezen Aksu dinleyerek geçti herhalde. %1'ini zor anlatmış olabilirim. Bunlar benim gözlemlerim. Öyle düşününüz. Peki Sezen Aksu analizi. Kanalda 4 sene sonra hatta 5 senedir bu kanal var. İlk defa Sezen Aksu analizi yaptım. Bir alkış beklerim be. Özgün, Elif hadi bir coşturun. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cansınız. Öğretmenler günü. Hatta şu an chatte bile var alkışlar. Teşekkür ediyorum çocuklar. Muhteşem. Chatte alkışlar. Evet, chatte de alkışlar. İşte bu. Sağ olun çocuklar. Teşekkür ediyorum. Yani evet. Hiç kolay değil. Buyurun.